Sabah saatlerinde işe gitmek için yolda yürüyen bir kadın yolun kenarında garip bir şey gördü. Gördüğü şeyin ne olduğunu anlamak için yaklaştığında kadın şok olmuştu. Çünkü yolun kenarında bir parmak duruyordu. Kadın ilk başta bu parmağın bir oyuncağa ait olduğunu düşünse de pek de emin değildi. Ertesi gün erkek arkadaşına bu durumu anlattı ve o da bunu merak ederek olay yerine bahsi geçen parmağa bakmaya gitti. Adam dikkatlice parmağa baktı ve tırnağın üzerinde kırmızı renkli bir oje vardı. Parmağa dokunduğunda ise bunun bir insan parmağı olduğunu fark etti. Bu olay Florida'nın çözülemeyen en gizemli kayıp vakalarından biri. 23 yıldır çözülememesi bir yana bulunan enteresan ipuçları ve Diane'in birkaç kez kaybolduktan sonra tekrar görülmesi oldukça kafa karıştırıcı. Aslında Diane'in mutlu ve sıradan bir hayatı varken bir anda bütün hayatı mahvoldu. 1970'lerin sonunda evlendi ve 3 çocuk sahibi bir anne oldu. Bu süreç boyunca kendisi çocuklarıyla ve eviyle ilgilenen, kocasıyla kamp yapmak ve balık tutmak gibi hobileri olan, ayrıca eğlenmeyi çok seven bir kadındı. Daha 20'li yaşlardayken kendisine bipolar bozukluk teşhisi konmuştu ve hayatı tamamen değişmeye başlamıştı. Kendisine verilen ağır ilaçları düzenli olarak kullanmaya başladı. Ancak buna daha fazla devam edemedi ve ilaç kullanmayı bıraktı. Bu yüzden akıl hastalığı gittikçe ilerledi ve en sonunda Diane kontrolden çıkarak ailesine karşı garip davranışlar sergilemeye başladı. Kocası çocuklarına karşı olan kötü davranışlarından dolayı ondan boşanma kararı aldı. Mahkeme ise Diane'in çocuklarını ihmal ettiğini söyleyerek velayetlerini babalarına verdi. 1991 yılında Diane kocasını ve çocuklarını kaybetmişti. Bütün bu yaşanan olayları kaldıramadığı için kendisi kötü bir yola sürüklendi ve önüne gelen her şeyi içmeye başladı. Sonrasında mağaza hırsızlığı gibi birkaç ayrı suçtan tutuklandı ve tam 32 kez akıl sağlığı yerinde olmadığı için bir akıl hastanesine sevk edildi ve her seferinde oradan tedavi olmuş bir şekilde taburcu edildi. Anne ve babası onun yatarak tedavi edilmesini istiyorlardı ve kızları hastaneden her dışarıya çıktığında başına bir şey gelmesinden korkuyorlardı. Annesinin söylediğine göre Diane'in müzdarip olduğu akıl hastalığı insanların gerçek niyetini anlayabilme yeteneğinden onu yoksun bırakıyordu. O da bu yüzden insanlara kolayca güveniyordu ve annesi doğal olarak kızı için çok endişeleniyordu. Ailesi bu yüzden onun kız kardeşiyle kalmasının doğru olacağını düşündü ve ablasıyla birlikte yaşamaya başladı. 10 Nisan 1998 sabahı Diane hastanedeki randevusuna gitmek için evden ayrıldı. Kız kardeşi akşam saatlerinde eve döndüğünde Diane hala eve gelmemişti. Daha öncesinde de birkaç kez ortadan kaybolmuştu. Ancak fazla vakit geçmeden eve geri dönüyordu. Kaybolmasından bir gün sonra ailesi polise haber verdi. Diane en son evden ayrıldığı gün ablasının evinden 5 kilometre uzaklıktaki bir barda görülmüştü. Barmenin söylediğine göre Diane çok içmişti ve sallana sallana yürüyerek bardan ayrılmıştı. Kaybolmasından bir gün sonra ise bir otoyolun kenarında yalnız başına yürürken görülmüştü. Ardından başka bir tanık Diane'i bir otelin restoranında yemek yerken gördüğünü iddia etti. 14 Nisan gecesi işler biraz daha garipleşecekti. Diane'in annesi gece eve döndüğünde telefonda tüyler ürpertici bir sesli mesajla karşılaştı. Sesli mesajı bırakanın Diane olduğundan emindi ve endişeyle "Yardım edin, bırakın beni, yardım edin" diye bağırıyordu. Annesi daha sonra sanki biri telefonu Diane'den uzaklaştırmaya çalışıyormuş gibi bir itiş kakış seslerinin çıktığını ve kızının en son "ver şunu" gibi bir şey dediğini duydu. Ardından ise hiçbir ses gelmedi ve sesli mesaj sona erdi. Annesi bu sesleri duyduktan sonra dona kalmıştı. Diane'in başının belada olduğunu düşünüyordu ve onu kurtarmak için ne yapabileceğini bilmiyordu. Arayan numarayı geri aradığında ise numaraya ulaşılamıyordu. Polis bu aramanın nereden geldiğini belirleyemedi. Ancak hattın diğer ucundaki sesin Diane'in sesi olduğundan herkes emin gibiydi. Videonun sonunda bu konuyla ilgili birkaç eleştirim olacak. Şimdi devam edelim. Gelen aramadan daha kötü ne olabilir ki derken Perşembe günü annesi korkunç bir haber aldı. Videonun başında bahsettiğimiz gibi bir adam polisi arayarak bir insan parmağı bulduğunu söyledi. Yetkililer parmağın sadece 1/3'inin olduğunu ve bu parmağın Diane'e ait olduğunu doğruladılar. Ailesi ise bu keşiften sonra dehşete düştü. Diane'in bir yerde zorla tutulduğunu düşünüyorlardı. Polis Diane'in parmağının bulunduğu bölgeyi detaylıca aradı ancak hiçbir ipucu bulamadı. Dedektifler de bu parmağın korkunç bir
keşif olduğu konusunda hemfikirlerdi. Ancak Diane'in parmağını bir kaza sonucunda kaybetmiş olabileceğini açıkladılar. Dedektiflere göre parmağın ucu bir araba kapısının arasında kalmıştı ve kapı sert çarptığı için parmak ayrılmıştı. Diane'in davasına ilişkin bilgi edinebilmek için halka açık bir çağrı yapıldı ve onu gördüğüne inanan herkesin polisle iletişime geçilmesi istendi. Birkaç kişi tekrar onu yolda yürürken gördüğünden bahsetti. Diane'in görülmesi, telefondan gelen arama ve bulunan parmağın ardından bu olay daha ne kadar garip olabilir ki derken 18 Nisan 1998'de polise garip bir haber geldi. Florida'daki bir marketin sahibi dondurucunun içinde tuhaf bir şey keşfetti. Dondurucunun kapağını açtığında içinde bir çanta vardı ve çantanın içinden Diane'e ait olan birkaç kıyafet çıktı. Çantanın oraya nasıl geldiği veya kimin oraya koyduğu bilinmiyor. Market sahibi ise dondurucuya en son 3 hafta önce baktığını söyledi. Diane ise tam olarak 8 gündür kayıptı. Kısacası bu çanta Diane kaybolmadan önce oraya koyulmuştu. Dedektifler ise daha önceden Diane'in evine gençlerin gelip gittiğini ve onların o çantayı çalarak oraya koymuş olabileceklerini söylediler. Ancak bu sadece bir teoriydi. Çanta bulunduktan sonra Diane'in kaybolması ile ilgili soruşturma durmuş gibi görünüyordu. Ailesi onu aramaya devam etse de olay tüm manşetlerden silinmişti. Kasım 2000 yılında dedektifler 100'den fazla kişiyle görüştüler ve düzinelerce ipucu takip ettiler. Ancak hiçbir kanıt elde edemediler. Diane'in hala kayıp olduğunu hatırlatmak amacıyla ilgili bir makale yayınlandı ve makalenin yayınlanmasından sadece bir gün sonra bir kadın markette şeffaf bir çanta buldu. Tuhaf olan şu ki çantanın bir tarafında siyah kalemle yazılmış bir isim vardı. Bu isim Diane'di. Çantada siyah göz kalemi, pembe ruj ve parfüm vardı. Bunlar genellikle Diane'in çantasında bulunan standart şeylerdi. Ancak çantada bulunan son parça bir diş macunuydu ve bu diş macunu çantayı direkt olarak Diane'e bağlıyor gibiydi. Çünkü bu diş macunu Diane'in kaybolmasından birkaç hafta önce tedavi gördüğü akıl hastanesinde dağıtılan diş macunuyla aynıydı. Dedektifler çantayı kesin olarak Diane'e bağlayamasalar da çantanın ona ait olması olasıydı. Polisler çantayı oraya kimin bıraktığını görmek için marketten güvenlik kamerası görüntüleri almaya çalıştılar. Ancak eski kasetin belleği dolduğu için yeni bir kaset koymuşlardı ve görüntülerin olduğu eski kaseti de çöpe atmışlardı. Bu kozmetik çantası Diane'in davasında bulunan son potansiyel kanıttı. Ancak kısa bir süre sonra Diane manşetlerden tekrar düşürüldü. Şimdi birkaç konu hakkında tartışalım. Diane'in parmağı kopmuş muydu yoksa kesilmiş miydi? Aslında polislerin bu konuya açıklık getirmesi oldukça basitti. Bir parmağın kopmuş veya kesilmiş olması otopsiyle kolayca anlaşılabilirdi. Bence bu olayın üzerine gidilmeliydi ve araştırmalar daha keskin olmalıydı. Polisler Diane'in annesine o gece gelen aramanın Starlight adında bir yerden geldiğinden bahsettiler. Ancak arayanın yerini tam olarak belirleyemediler. Bu isme ait o bölgede 6 tane mekan vardı. Polislere göre bu mekanların hiçbirinin Diane ile alakası yoktu. Bu yüzden de üstüne düşülmesi gereken bir konu olarak görülmedi. Aslında bu konu davayı sekteye uğratan en önemli ipuçlarından biri olabilirdi. Çünkü hatırlarsanız Diane en son bir barda ve birkaç otelde görülmüştü. Yani bu da demek oluyor ki Diane Starlight adında bir bara veya otele gitmiş olabilirdi. Veya oraya zorla götürülmüştü. Gelen aramanın Starlight adındaki bir yerden geldiğine eminsek neden bu isme ait mekanlar hakkında yeterince araştırma yapılmadı? Bence bütün güvenlik kameralarının kayıtları toplanıp aramanın geldiği geceye dair bir inceleme yapılabilirdi. Ancak bu dava çoktan kapatılmış gibiydi. Ailesi kızlarının başına ne geldiğini öğrenmek istiyorlar ve onun geri dönmesini bekliyorlar. Dedektifler bunca yıldan sonra Diane'in canlı bulunmasının pek mümkün olmadığını düşünüyorlar. Diane 23 yıldır kayıp ve ona ne olduğu hala bilinmiyor.